Selam herkese. Ben Utku. Çölü göstermeye geldim arkadaşlar. Çok merak ediliyor çöl. Bunun için yayın açayım dedim. Yusuf hoş geldin. Çok kısa bir ayar yapacağım. Hemen sonrasında yani açacağım. Ekran gidecek. Yanlış anlamayın. Ben buradayım. Sadece ayarlama yapacağım. Ayarlamaları yapıyorum. Hemen döneceğim. Sonra merak edenler için grup linkini de paylaşırım ki insanlar katılabilsin. Sonra haber vermedin olmasın. Evet. Çok az bir işim kaldı. Hemen sonrasında sizdeyim. Evet, geldim. Hemen ekrana da yansıtayım. Şöyle. Arkadaşlar çılgınlar gibi savaş devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Adamlar 24 saatten uzun süredir online. Şimdi haritayı genel olarak göstereceğim. Bu tabii linki de paylaşayım ki insanlar gelmek isteyen gelsin. Şimdiki haritamız gördüğünüz gibi hep destekteyiz. Burası 13'ün kapısı 91 ile kapıştı. Ve bu zaten yenilenmiş hali. Normalde şöyle söyleyeyim, dün 3 milyar küsürdü öldürme sıralamaları. Bizim de 1,5 milyar falandı. Korkunç bir asker kaybı var.
Savaş felaket bir şekilde devam ediyor. Burada biz bastırıyoruz arkadaşlar. Şuradan girdik. Buralardan geldik. Böyle gidiyoruz. Ya gördüğünüz gibi burada da gerçekten çok ciddi bir öldürme var. Yani nasıl asker yetiştiriyorlar çözebilmiş değilim. Herodot hoş geldin. Yani şuraya bakar mısın? W'dan 867 milyon adamların öldürmesi var ki ne kadar kaybetmişlerdir Allah bilir. Biz 913 milyon öldürme yapmışız. Yani Froik'i 92,5 milyon kişi kesmiş. Dun 57,7 milyon kesmiş. Bunlar tamam kesiyor da keserken de asker kaybediyor. Üstüne gidiyor bir de burada da aynı şekilde yani nasıl bir asker bu çözemedim. Ama şunu da söyleyeyim. Dünya birincisi adam Atiye hoş geldin. Sen buralara gelir miydin ya? Özlettin kendini. Dünya birincisi adam 400 milyon falan güç kaybetti. Bakın 1,2 milyarlardan 846 milyona kadar düştü. Freud koruyor gücünü. John da koruyor. Adamlar kapı gibi yani hani dövüyorlar bunları. Oyunun sesi var mı sizde ya da ister misiniz? Öyle sorayım. Kimisi oyunun sesini sevmiyor. Şöyle açayım ayrıntıları da. 91'den birinci bu görünüyor. John tabii ki 13'ten birinci o görünüyor ama birliği kalmamak üzere. 63 bin asker kalmış. Sayıları görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Kapı Savaşı'ndaydı o tablo. Bir de şimdi Tabya savunmasında 13 ilerlemeye çalışıyor. 91 de işte engellemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi yine çok korkunç rakamlar var burada. Öldürmelere bak. 994 milyar, düzeltiyorum milyon, 470 bin bilmem kaç sürekli değişiyor. V ekibinin öldürmesi yani. 1 milyara yakın gidiyor şu anda. Bu tarafta da 741 milyon var. Ve tabii ki açık arazide bizimkiler de destekte. Ben buraya gidemiyorum. Gitmemin bir anlamı yok. Kraken yuvası. O yüzden orada bir şey yapamam. Oo, hoş geldin ya. Bak canlı isteyip durdun. Açtım. PowerShell de 100 milyon falan kaybetmiş güç. 700'lerdeydi. Eyvallah. Geldin sen de hoş geldin. Neşe getirdin.
KNY yani Era 19'da bu arada yardım ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela kesiyor adamlar. 19'da sağlam kale çok fazla. Hatta şöyle göstereyim. Mesela bir tane KNY burada. JJ eskiler bilir. Üstad var burada. Türk bir arkadaş. Çok da sağlam kompları. Rise and Shine. Paşa hoş geldin. Sıfırlanmış. Türkoğlu hoş geldin. Aynen. İzleyici ol. Boş ver. Biraz dinlen. Zaten bizim taraf şu an ya bu arada bu kapıdan girecekler büyük ihtimal. Yani kesemezsek bağlantıyı, yetişemezsek yarın şuraları almamız falan gerekiyor ki bağlantıyı kopartalım. Şuraya en azından alırsak gider. Ama tabya var burada. Tabya dikiyor adamlar. O yüzden bu tabya. Ee, Girerler gibi geliyor bana saraya. Alamazlar ama içeriye girecekler. Puan farkı da çok açılıyor. Biz şu an ilerleyemememizin sebebi arkadaşlar bariyer çekti adamlar. O yüzden ilerleyemiyoruz. Şöyle göstereyim puanları da. Tabii ki 3 krallıkta 91 ile savaştığı için adamlar çok rahat puan kasıyor. 106 milyar puana ulaşmış durumdalar. Bir de bot hesaplarla her gün farmdan, kabileden tam puan alıyorlar. Hatta biz bunu Catherine'e ilettik. Ekran görüntülerini de aldık, videoya çektik. Yakalandılar yani öyle söyleyeyim. Bayağı hepsinin kalesinden aynı anda beşer birlik iniyor. Aynı an, aynı saat şeye gidiyorlar, toplamaya gidiyorlar falan. Gerekli ceza verildi dedi ama herhalde sohbet yasağı falan verdi. Çünkü hiç bir ceza meza yok. Adamlar gayet aktif, o kalelerde duruyor. Yani garip, gerçekten garip, anlamak zor. Neden bu şekilde ilerliyor onu çözebilmiş değilim. Palworld serisi devam ediyor bu arada arkadaşlar. Yeni bir video daha attım. Hangi altı hesap? Şuradan savaşa dönelim bu arada. Bizim savaş bitti mecbur bariyerden kaynaklı. Ya burası şuraya bak, her yer 40 seviye kale dolu. Yani gerçekten fenalar. Şöyle şeyi merak ediyorum. Mutlu ailesi hoş geldin. Evet, göç edeceğiz. Yahu ben de ikinci hesaba bakamıyorum. Challenge yapamadım, bıraktım. Vakit bulamıyorum. Nasıl altı hesaba bakayım? İçtima hala devam ediyor. 1 milyarı geçmiş durumdalar öldürmede.
Vallahi Muhammed dışarıya çıkılacak gibi değil. Buralar çok tehlikeli. Abi dünyanın en iyileri şu an bu çölde. Dünyanın en iyileri. Yani gerçekten şey böyle televizyona koy izlenecek maç. Turnuva yapsan zaten bu eraları çağırırsın zaten. En iyileri bunlar. Yok göçümüz daha belli değil. Şöyle göçte biliyorsunuz öncesinde bir ön izleme geliyor. Krallıklar açılıyor. Güçlerine, ittifaklarına vesaire bütün detaylara bakabiliyorsunuz. Önce bir incelemek lazım. İnceledikten sonra ona göre göç edeceğimiz krallığı seçeceğiz. Şimdiden seçmek mantıklı değil. Davet edenler vardı. Ee, Ama tabii ki hani o krallığın kralı kim olacak o da önemli. Bakmak lazım. Bakacağız. Duruma göre de gideceğiz. Şey vardı tabii kovanda çapulcu. O yüzden puan için atmıştım zaten. Az önce aldığım ödülde gördünüz. Fullledik. Evet. Şimdi şuraya ben de gideyim. İçtimalara katılırım arada. Abi Froyke'de bile 4 tane takviye var ya. Burası bizimkilerin oraya gitmek daha iyi. Bak Paşa da burada. Şurada farm var. Işınlanamıyorum. Işınlanacak böyle güzel bir nokta yok gibi şu an. Olur, olur. Enes hoş geldin. Paşa. Neredeydi kalen? Burada. Hazır olduğunda kaç oradan. T9 asker açan kişilerin sayısı en sonki yayında bakmıştık. Hatırlamıyorum ama oradan bir önceki yayını izleyerek sayıyı bulabilirsin. Ver paşa ver, katılacağım savaşa. Erdem kasmam lazım birazcık. Ya gerçi bu rakiplerle de erdem kasılmıyor, o ayrı bir şey ama adama vuruyorsun, ölmüyor. Buralarda çok uzak yani. Hakikaten çok uzak. Buraya gitmek saçma. Şimdi eyvallah paşacım. Fırat'ım ya hemen yerini verdi bak. Biraz düşük buff basacağım. Çünkü ne kadar süre içtima devam ettiririz ya da ettirir miyiz bilmiyorum. O yüzden biraz daha düşük basıyorum. Tabii adamın 4 milyonluk içtima açabiliyor Froyke. Şöyle Lubu kompu göndereyim. Şuraya da Kiros kompu göndereyim.
Şu içtimaya bizimkiler de içtima açtı ki eritelim, yok edelim, gönderelim yani. Şu an ben giremiyorum tabii, yer yok. 1 milyarı geçmiş durumda öldürmeleri. 13'ünde 800 milyona yaklaşmış öldürmesi. Gördüğünüz gibi içtima dolu bir şekilde gidiyor. 3,9 milyon asker var. Froike o kadar aktif ki sürekli sahada. Hani gücünün azalmaması sizi yanıltmasın. Adam güçlü. Oyunun sesi iyi mi bu arada? Geliyor mu? Duyabiliyor musunuz? Açayım mı? Arkadan vuruyor bana. Yani vurdu şey. 13 vurdu ya galiba. Rapor gelir şimdi. Aynen. VIP ekibi vurdu. Shinsin Arthur'undan yedik. 91'in skill'leri sekmiştir de şu direkt bana vurdu. Karıştırdı herhalde. İçtimaları patladı arkadaşlar. Hemen patladı zaten içtimaları şu an. T9'lara da bir bakalım. İçtimadan görürüz zaten. 9, 9. İkisi farklı kişi arkadaşlar. Arthur'lu değil ama adam 9 yani. T9 açmış ikisi de. Yani T9 bir tane daha. Bize bakalım. 9. Dune'u zaten söylemiştim size daha önce de. Froike 9. İkisi vardı bizde sadece. Başka açan da yok. Evet. Yani en son zaten ikisi açmıştı. Kompu çok sağlammış Suber'inde. Lubu kompu. İyi hasar vermiş. İyi çıktı sağlamış. Tabia'nın inşaatı devam ediyor. Biz de burada olduğumuz sürece yıkamazlar. Bu arada 19'un sağlam kalelerini de yani şöyle hatta göstereyim 19'u da. Adamların hakkını yemeyelim şimdi. Onlar da krakenleri çok aktif. Gerçekten aktif. Şöyle açayım. İlk 5 91'den normal. Her yerden puan kasıyorlar çünkü kale sıfırlayarak ederek. Sonra Froike geliyor arkadaşlar. 4,3 milyarla. Burada puan kasmak zor. Çünkü gördüğünüz gibi sağda T9 var. T8 olanlar da zaten güçlü T8'ler. Öldürmek zor olduğu için puan da zor alması. Ütopik puanlar yok bence. Ama bu güçlere göre normal zaten. Yani bu kadar çıkabilir puan. Çok da fazla kasılmıyor. Çünkü sıfırlayacağın kale öyle kolay kolay yok. 19'dan JJ var. 13 geliyor sonra John, Jabalala. Sonra JJ geliyor 19'dan. Gücü görüyorsunuz zaten. Ve bu biraz azalmış hali. Sonra yine 91'ler var. Sonra yine 13'ten Shin geliyor. 17'den bizden Nightmare ve Matt geliyor. Matt'in de gücü görüyorsunuz. Erdem de 1 milyara ulaşacak.
Gerçekten evet Muhammed ya. Burası izlenmeli. Gerçekten sırf sizin için açtım yayında bu arada. İzleyin diye. Rise and Shine var. Görüyorsunuz. Erdem'i zaten konuşuyor. J-Dub var. Sırf 19'u göstermek için açtım bu arada. 19'dan bahsetmek istiyorum. Haklarını yememek lazım. Freddy var. Gördüğünüz gibi. Scalp var. Wars var. Big Giant Papi var. Erdem'i görüyorsunuz. Üstad bahsetmiştim. Louis. Bu kadar yeter. İttifak olarak da durum şu şekilde. Birinci tabii ki 91, ikinci 13 ve puan farkı neredeyse yok. Ama 91'in ikinci ittifakında 47 milyar puanı olduğu için mesela 13'ün ikinci ittifakı 5 milyar puanda. Toplam ERA puanında bayağı öndeler şu an. Sonrasında biz geliyoruz. Biz daha tam savaşamadık. Biz yandan yandan vuruyoruz. Karşımızda değiller çünkü. Arkadan gelmeye çalışıyoruz işte. Gelirken de önümüze bariyer çekiyorlar. O yüzden biraz durduk. İttifak güçlerini görüyorsunuz. 91 ikiye bölünmüş vaziyette. 25.6 ile 24.3. 13 36.6. Biz de 38 milyar güçteyiz. 19'a baktığımızda iki ittifak onlarda 28 ve 23,5 şeklinde. Bizim ikinci ittifakımız 23,2 milyar güçte. 13'ün de ikinci ittifakı 19,4 milyar güçte. Burada 13'ün K-pop'ta mesela 20 milyar güçte ama puanda Glory'den geri kalmışlar. Glory daha yüksek puan kasmış hem de 1 milyar 100 milyon puan fark var. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi krallığı da açıyorum sonra savaşa geçiyorum tekrar. 115 milyar puana ulaşmış durumdalar. 72 milyarla 13 arkalarında, 45 milyarla biz ikinci, 19'da üçüncü sırada. Harita tabii ki şu şekilde eşleştirdiği için e, ikinci günden itibaren şu kapı açıldığı andan itibaren 91 ile 13 kapışması gerçekleşti. Valla Muhammed son gün savaşı canlı yapmaya çalışırım. Ama söz de vermeyeyim. Yani geçende de kapattım kendim eve. Ama yapmaya çalışacağım sizler için. İki ekip o yüzden çok rahat puan kastı. Birlikte savaştıkları için. Biz buradan geçtik. Savaşmadan dümdüz yürüdük. Şurada biraz 19'la dostane bir savaş yaptık. Ben de 2 milyon öldürme yapmışım. Yani dostane bir savaştı. Sonrasında bayrakları dize dize buralara kadar geldik arkadaşlar. Şuradan V'den yani W'dan aldık burayı. Böyle ilerliyoruz. Gidiyoruz. Hedefimiz belli. Belli. Finally'yi görünce Türkçe konuşmam değişti. Şu bariyer bitsin. Abi bu da ya gerçekten öyle bir yetenek ki insanın kanını kurutuyor ya. Saatler sürüyor. Saatler. Şimdi dönelim buraya. 13'te kimler var? 13 çok güçlü ya. 13'te kim olacak? Jabalala var. Bak adam çılgın. 1,2 milyar erdemi var. Gücü de tabii ki 800 falandı da 666'ya düşmüş. Aralıksız savaşıyorlar çünkü. Namnam var. Erdem'e bak. Güçler zayıfladığı için bu kalede 330 milyon üstünde normalde. K-pop Pont var.
Bot var. Erdem'e bakar mısın? Adını bilerek böyle yapıyor bu arada. Savaşlarda. Hay şükür. İttifaklarına gidiyor ay. Onların da tabyalarına. Onun dışında Reo var. Çok savaşmayan bir arkadaş ama kalesi güçlü, birlikleri güçlü. PowerShell var. Monkler var. Farmer var. Adam hiç de çiftçi değil. O var. Drainbot var. Adamların bak hepsi tıkladığım bütün kaleler güçlü yani. Şu ana kadar hiç zayıf bir kale görmedim. John'u zaten biliyorsunuz. Şu an kendisi dünya ikincisi. Japu var. O şekilde. 91'in sahip olduğu yerler. Şurası işte. Şu kadar alanda sıkıştılar şu anda. Şu alan içindeler. Ee, Burası zaten başladıkları nokta. Şuraya kadar ilerlediler. Burada biz önlerine çıktık. Buradan da 13 geliyor. Şurası işte. Şu arazi. Vallahi çevik ya. Elimden gelse her gün her dakika açayım ama yani işte fırsat bulmak lazım. Çalışıyorum biliyorsunuz. Ama akşam gelir gelmez yine de yani gelir gelmez demeyeyim de açtım yayın. Kaçırmanızı istemedim. Gerçekten istemedim. Hatta dün de savaştaydım işte dediğim gibi şurada 19'la bir dostane savaş yaptık. Oradan video da çekecektim de sonra kısa bir shorts attım. Öldürmeleri görmeniz için en azından bir shorts paylaşayım dedim. Dünkü öldürmeleri oradan bakabilirsiniz hatta doğru. Puanları, öldürmeleri oradan görebilirsiniz. İsmail haritayı gösterdim az önce. Sorunu yanıtlamış oldum yani. Yeni okuyorum ama okumadan yanıtlamışım. Muhammed'in sorusunu yanıtladık. Ya bu savaş izlenmeyecek gibi değil ki paşa. Yani hani dünyanın en iyileri yarışıyor şu anda. Net yani hani bunun kimse aksini iddia edemez. Dünyanın en iyileri burada. Ne diyeyim sana peki? 1879 mu diyeyim? 3 milyondan mı 900 bin kaldı Zekeriya? Sarı olmayan yüzük mor olur. Gece kurdundan kurt harici. Bu hariç şöyle konudan çok bağımsız ama hemen bakalım. Çok güzel bir yüzük vardı aslında. Uyan. Neydi? Geyik yüzüğü olur. İş yapar yani. Köpek balığı da yapar ama geyik daha iyi. Çünkü burada direkt ana kumandanı da bufflıyorsun. Birliğin aldığı hasarı da azaltıp dayanıklılığını arttırıyorsun. Üstüne rastgele düşmandan da
hasarını alıyorsun ve sana ait kahramanlardan birini de arttırıyorsun. Geyik yapar. Sımsıkı taş gibi. Sabahki raporu hiç hatırlamıyorum paşa ya. Atsana. Bakalım. Niye etmeyeyim mutlu ailesi? Ederim. Kalkansız durmak çok tehlikeli. Şu an bu mesajları, yorumları okurken sohbeti, chat'i kalem sıfırlanabilir bile yani. Ama e, burada Paşa'nın da dediği gibi savaşmaktan zaten kale sıfırlamaya vakitleri kalmıyor. Bakın her an, yani haritada her an savaş var. Adam bak farm atmış. Yani kale sıfırlamaya vakit kalmayacak şekilde savaş dönüyor ama tabii ki vuruyorlar mı? Kaleleri de vuruyorlar yani. Bak bizim V'ye vurmuşlar şu adama. Krallıkları ve güçlerini göstereyim. Oktay abi hoş geldin. Hayda. Ne şeytan çıktın sen ya. Şimşek. Mali hoş geldin. Özlettin kendini bak. Abi sen de özlettin bu arada Oktay abi. Yoksun bak piyasalarda hiç gelmiyorsun. Evet. Krallıkların güçlerini göstereyim. Merak ediliyor. Dünyanın en iyilerine bir bakalım. Şimdi 13'te sıralamaya baktığımızda John birinci, Jablalala, PowerShell, Monkler, Rat, Yunot, Shin, Bot, Justice, Kanada, Karadayı, O şeklinde gidiyor. Kaç tane burada 300 milyon üstü kale var? 24 tane 300 milyon üstü kale var. 45 tane de 250 milyon üstü kale var. Hatta bunları not edelim. Kıyaslama yapalım bakalım merak ettim. En son gelişmelerden sonra hangi era en çok kaleye sahip olmuş? Tabii ki bizimki böyle çok aşırı detay olmayacak şu an. Ama en azından bir kaba taslak. Şimdi 45 tane 13 için 45 tane 250 üstü kalesi var. Tamam mı? 250'den başlayalım. Bir de 300'e bakalım. 24 tane de 300 milyon üstü kale. İttifak güçlerine baktığımızda 36.6, 20, 19 görünüyor. Erdemler bu şekilde. Jabalalı birinci, Bot ikinci, John 3, PowerShell 4, Namnam 5, Shin, Ted. Şimdi geçelim diğerine. Bakarım Ali Osman, bakarım tabii ki. Paşa senin de rapora bakacağız. Yokluğun hissediliyor abi ya, vallahi bak.
Ya Mali açıyorum, açmaya çalışıyorum bak gerçekten. 19'a baktığımızda Wars 602 milyonla krallığın birincisi. CC ikinci. Rise and Shine Scalp var. J-Dub var. Color Guardian. Bla bla bla. 300 milyon. 17'de başlıyor. 17 kale 300 milyon üstü. 250 üstü kaç kale var? 31 kale. İttifaklara baktığımızda 28-23 buçuk görünüyor. 15.8, 15.3. Kalabalıklar güzel. Hemen geçiyorum 91'e. 846, 488, 486, 480, 73, 72, 463. 300 milyon üstü kaç kale var? 38 tane kale var. 300 milyon üstü. Şu ana kadar baktıklarımızın en çoğu burada. Peki 250 milyon kaç tane? Ha, bak burada ne oldu? İndi. Çünkü güç kırılımı çok fazla. 44 tane 250 milyon üstü kale var. 13'te 45 tane 250 milyon vardı. 24 tane 300 milyon üzeri vardı. Bu adamlarda 38 tane 300 milyon üstü var. Şimdi geçelim 17'ye. Ha, buranın ittifaklarına da bir bakalım da öyle geçelim. Bakmıştık 25-24. Üçüncü ittifak yok zaten burada. Bunu bakmayın bile. Erdem olarak da bizim çok yerimizdeler. Geçiyorum 17'ye. 17'de de ben böyle anlatıyorum. Benim kaleyi sıfırlayacaklar ha. 1.1 milyar Met var. 966 milyon. God King, CNS, Dune gidiyor böyle. 300 milyon üstü 21 tane kale var. Şu 299'da sayalım. 22 tane kale var. 250 milyon üstü 37 tane kale var. Baktığımızda kalelere 91'inki açık ara daha önde. Adamların 38 tane 300 milyonu var. Bizde 22 tane, 13'te 24 tane, 19'da da 17 tane. 250 milyon 44 tane. 45 tane de 13'te ama 300 milyon çok fazla olduğu için 91 daha güçlü. Bizde de 37 tane 250 var. Erdemler gördüğünüz gibi korkunç. Lidi mi koruyacak beni? Kim koruyacak beni? Dacia mı? Bakayım şimdi raporlara bakalım hemen. Abi şuraya bakar mısın ya? Zayiat'a. Korkunç. T9'lara da bakalım. VIP ittifakıyla 91 arasındaki olan çekişmede şuraya bak. Birlik sayısına bakar mısın? 817 18'de 818 milyon 360 milyon. Ayrıntılara bir bakalım. T9'lara bakalım. Var mı yok mu? Ne alemde? John'da vardır diye düşünüyorum. Aynen. Şaşırtmadı. Beklediğimiz bir şey.
Aa, Jabalala da belki olabilir. Emin olmamakla beraber. John'un da birlik birlik yani. Gerçekten eli ağır adamın. Hep John, 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 John. Jabalala'nın ismini geçtim mi? Direkt şuraya odaklanıyorum da isimlere bakmadım. Vallahi John dışında T9 yok galiba. Hep John. John da bayağı içeriği desteklemiş. Adam 7/24 aktif, helal olsun ya. Şuraya bak. Sürekli içeriği doldurmuş. Kaç tane birlik atmış? Kaç defa birlik atmış? Yine John. John. Vallahi başka T9 göremedim. Ya T9 açmak öyle de kolay değil zaten. Valla son zamanlarda ama paketler o kadar çok geliyor ki, güzel paketler. Pazar oyundan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Linki bu açıklamaya bıraktım. Oradan kaydolup referansımla alım yapabiliyorsunuz. En uygun fiyatta pazar oyunda. Vallahi yok başka T9. Gözlerim kör oldu artık. Düşmana baktığımızda bir sürü T9'ları var bunların. Çok da bakmamak gerekiyor. 5 tane falan rahat T9'ları var arkadaşlar bu adamların. İsimleri zaten birbirine çok benzer olduğu için e, ayrım yapmak zor oluyor. Ama T9'ları 5-6 tane var. Şuradan şeyi merak ediyorum sadece. Hep Arthur mu atmış? Hep Arthur atmış adam. John, Lubu da atmış. Lubu kompunda ideali bu arkadaşlar bu arada. Ama sizde 5 yıldız değilse de yeni sezon geliyor. Bekleyin. O Enes'cim ya hediyelik göndermiş. Ve Oktay abiye denk gelmiş. Oktay abi aramıza hoş geldin. Enes'e teşekkürler. Destekleriniz kıymetli. Böyle desteklerinizi gördükçe mutlu oluyorum. Daha çok yayın açasım geliyor. Var mı bizde başka T9? Hype şöyle videolarda çıkıyor. Canlı yayında çıkmıyor. Videoya hype atabilirsin ama. Daha önceki videolarımdan fark etmez. Önemli olan düşünmen. Eski videoyu da atsan o eski videonun görünürlüğü artar. Ne diyorsun ya? Tabya mı gidiyor? Hemen dönelim. Oy 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 13 parçalamış burayı. Ya kahramanları konuştuk galiba. Tam hatırlayamıyorum işin gerçeği. Çok koptum bir ara. Yurt dışına falan da çıktım. Uzaklaştım. Yani hatırlayamıyorum ama kahramanlar sanki belliydi ve konuşmuştuk daha önceki videolardan birinde diye hatırlıyorum. Emin olmamakla beraber. V'nin fişi çekiliyor vallahi. Ha. Tabya gidiyor. Şu kalabalığa bakar mısın aktifliğe? Bu adamlar hiç uyumuyor. Sürekli aktifler. Burada kale mi sıfırlanıyor? Evet. Sıfırlanmış kale zaten Shooting yapıyorlar. Bir saate bu bitiyor. Şu iki bayrak kalacak bu sefer. İki bayrağı da yıktıkları an zaten bunun bir bağlantısı olmadığı için hiçbir anlamı yok. Şunu yıkmaları ya da şunu yıkmaları yeterli olur bunun için. Şunu da yıkmak için şunu yıkmaları direkt yeterli olur. Bağlantıyı kesmiş oluyorlar çünkü etkisiz oluyor. Tabiye gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vallahi çok temiz. Kerem hoş geldin.
Bir de Paşa'nın rapora bakalım. Bu da bizim W ile olan bayrak savaşı. Adamlar kalkan çektiği için savaş bitmek zorunda kaldı. 306 milyon asker, 409,5 milyon asker. Ya bunların birlikleri bitmiyor arkadaş. Asker sayılarını görüyor musunuz? Ne kadar korkunç. Zayiatlar kafa kafaya. Bizde başka T9 var mı? Bakalım. Kavgat yok. En güçlülerin isimlerini zaten bildiğim için direkt öyle bakacağım. İsme bakacağım yani T9'a odaklanmadan. Valla Dune'la Freud dışında yok. Yalnız Dune'un T9'u süvariyi açmış. Lubu'da. Oy oy oy. Lubu katliam yapar ha. Met'te de varmış arkadaşlar. 1 milyara yakın gücü var. Açmasını isterdik. Açmış. 3 tane T9'umuz var bizim de. Bir tane Lubu olması da çok güzel. Farklı. Şöyle bir rapor daha. 1 milyar yemişler ve ittifakından 13 ekibi. 200K'ya 1 milyar. Çok büyük zayiat vermişler. Ama askerleri bitmiyor heriflerin. Şu inşaat bittiği an 1 saat 7 dakika sonra şuraya hemen bir seferberlik başlatırlar. Bizimkiler ne yapalım? Şuraya dönelim. Buradan şu birliği de çekelim. Birliği unutmuşuz. Çölde tam bir katliam var yani. Gerçekten oyunun başından beri gördüğüm en büyük çöl savaşı diyebilirim buna. Çünkü dünyanın en iyileri burada. Doğal olarak hareketsiz bir an mümkün değil, geçmiyor. Şu an yeni gelenler için göstereyim. 91'in alanı bu kadar arkadaşlar. 13 buradan kapattı. Biz ta buradan geldik. Buralara kadar geldik, ilerledik. Bir döngü kulemiz yok ama arkada bufflayacak bizi şehirlerimiz de yok. Onlarla da bağlantıyı koparttık buraya kadar bayrak dikebilmek için. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Kralın sağ gözündeyiz. Şimdi şuraya da ışınlanalım. Harika. Işınlanılmıyor. Yer yok. Biraz popomuz açıkta kalacak. Burada kalkan basılmaz büyük ihtimal. Deneyeceğim bakayım merak ettim. Popon açıktayken kalkan basabiliyor musun? Basılmıyor. Çünkü popon açıkta. Şuradan çizgiyi biraz geçmiş durumdayız. Toplamaya göndereyim de bari bir yandan. Yani boş durmasın adamlar. Şu an savaş yok. Adamlar bariyer açtığı için buradayız. 17 13'te tabii bitirecek. O yüzden savaşamazlar. Ya illa keseceğiz şunu ya. Oo. Enes'cim karar vermedim ya. Ya bu ittifak toprağın dışına çıkınca kalkanın düşmesi tam bir
fiyasko bence. Can sıkıcı bir şey. Abi yani ittifaklar aktif sunucularda 170 kişi. Ya gözünüzü seveyim sevgili oyun yönetimi. 170 kalenin şu kıç kadar alana sığma şansı var mı ya? İkinci bayrağı atsan buradan ta buraya mı gelecek şeye? Yürüyecek. Yani çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Uyuz edici bir şey. O yüzden mantıklı olan bence yapılması gereken Kraken adamlar dışarıda olacak. Ee, Korunması gereken kaleler de içeride kalacak. Şu hastaneyi de bitirelim de yenileri geldi çünkü. İyileştirelim. Gelmemiş. Çok iyi. 15 tanecik bitti bile o. Şuna da gidelim. Yıl olmuş 2026. Bu ne biçim bir kural arkadaş? İttifak bayrağı dışında kalkanın gidiyor. Ya her yeri bayrakla dolduramadığına göre 170 adamı nasıl sığdıracaksın bir bayrağa? İki bayrağı bile sığmaz bu arada 170 kale. Hadi 70 tanesi aktif olmasın. Abi 100 kaleyi nasıl sığdıracaksın ya? Gözünüzü seveyim. Hadi be kardeşim bir gir artık ya. Ha? Bunu almıyorum arkadaşlar. 5000 var ama almayacağım. İstemiyorum. Çevirme hakkım da var. Bunları da kullanmayacağım. 40 tane mi ne jetonum var. Fakat kullanmayacağım. Bir sonraki temada tüm seriyi almak istiyorum çünkü. Seriyi yapmadığınız sürece çok bir anlamı yok bence şey açısından. Tema puanı açısından ve tema galerisindeki özelliği açma açısından. Yani toplayıcı galerisinde şöyle fulllemediğiniz sürece böyle tek tük aldım. Mesela bu var bende. Hepsi açık birlik temasının. Ama diğerleri olmadığı için puan alamıyorum oradan. Tam puan alamıyorum ve ekstra özellik de alamıyorum. Biliyorsunuz toplayıcı galerisinde bir yeri fulllediğinizde size ekstradan başka bir özellik daha veriyor. Mesela gümüş yıldızlar çerçevesini verecek. Bunu fulllersen. O yüzden açmayacağım arkadaşlar. Çünkü fullleyemem şu an. Nerede? Gel git ruhum şu anki. Evet. Yani akıntıya karşı çerçeve verecekmiş mesela. Ama beşini de halletmek gerekiyor. Halledemem. Temada zaten fulllemedim. Evet destek için TP atmak zor oldu. Çünkü kalenin sıfırlanma riski var. Öyle bir sıkıntımız mevcut maalesef. Ama yine de bence bayağı aktifiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani alanımızın dışına çıkıp burada da destekliyoruz. Bakın hala bir sürü kalemiz burada. Elimizden geldiğince hep desteklemeye çalışıyoruz. Ama Scrub'ı sıfırlıyorlar gördüğünüz gibi. Tam böyle konuşmanın üstüne denk geldik. Yani riskli bir şekilde burada olmak çok riskli. Bizim toprak değil, destek almak zor. Ona rağmen elimizden geleni yapıyoruz. Sıfırlanan oluyor, askeri kalmayan oluyor, patlatılan oluyor falan derken pes etmeden devam ediyoruz. 91'de arkadaşlar asker bitmiyor ve kalenizin gücü kaç olursa olsun giriyorlar. O yüzden sıkıntı. Yani Kanipan'a mesela girebilirler.
bense içtimaiyle gelirler ama Kanipan'a mesela atıyorum rahat bir şekilde gelip de girerler. Bak geldi zaten. Şöyle sıfırlanıyor evet her gün. O yüzden zaten ben mesela kullanmıyorum şu anda 40 hakkımı. Bir sonraki geldiğinde çekiliş jetonlarından alacağım. Şuradan 200 gelecek. 80-80 kullan. Ondan sonra bu arttıkça değeri şuradaki bonusun gittikçe bırak. Ertesi gün zaten sıfırlanacak yine. Bu da korunuyor. Bu da korunuyor arkadaşlar. O yüzden acele etmenize gerek yok. Bence fullleyin bir şey. Ama farkındaysanız burada birlik teması yok. Hani birlik temasını alacak gücü de kendinizde tutun, saklayın. Birlik temasını yüklemeyle alıyorsunuz çünkü. Her zaman parayla geliyor. Mutlaka bir iyi bir miktarda e, ne parasıydı ya abi unuttum. Ha, doruk parası yüklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bak Beginner'a da mesela 225,5 milyon gücünde bir kale. Adamlar sıfırlıyor. Yani çalışıyor daha doğrusu sıfırlayamıyor da. Aynen Mustafa 400 milyon güç kaybetti adamlar. 400 milyon tek bir kale 400 milyon güç kaybetti. Öyle böyle değil. Ya bence hala asker yetiştirmeleri bile anormal bir şey zaten. Bunların hepsi çok uzak. Aa, şu yakın. Aa, yürüyüşteymiş zaten. Benimki gidene kadar vurmuş olacak. Anlamı yok. Bunlar uzak. İçeride destekte bu birlikler var. Rakip bakalım 40 saniye sonra gelecek mi gerçekten? Gelebilir bu arada. 91 çok yapıyor bunu. Yani kale içtima açıp geliyorlar da arkadaşlar. Yunus Emre hoş geldin. Bir tane de ben içtima açayım da bari. Hala bitiremedim çünkü bugünkü kabile kesme şeylerini, görevini. Hala ödül düşüyor. Şey de çok önemli. Teçhizat, bineğin süsü için gerçekten inanılmaz değerli bir şey Hamdemir. O yüzden her yoldan nereden geliyorsa kapmak iyi. Lazım. Kum bariyerleri daha çok var. Yayın yetmez yani. Tabii ki amacımız kapıdan girişlerini engellemek. Buraya doğru gideceğiz o yüzden. Gök mavisi kapıya. Bir ses geldi. Enes yine bir hediye göndermiş. Üyelik hediye etmiş katıl tarafından. Sangat Nika'ya gitmiş. Enes'cim çok teşekkürler. Sayende kanalımıza aboneler geliyor. Destekleriniz kıymetli. Bugün herkes Enes'e örnek alsın. Sağ olsun. Desteğini esirgemiyor hiç. Kalp atayım sana ben de şöyle.
Bu puan farkı kapanır ya. Neden kapanır? Yani bunları içeriye almazsak zaten sarayın orada biz bayağı bir elden ele gezdiririz. Birkaç kapı savaşı yapar, bir şeyler yapar, kapatırız diye düşünüyorum. Ha, fark açılırsa daha kapanması çok zor. Ama şu anki farka baktığımda kapanmayacak bir fark değil. Kaç puan geldiğini unuttum ya. Ee, Daha önceki videolarda hesaplamıştık. Zaten bilen arkadaşlar da var bu arada, direkt ezbere söylüyor. Ya mesela bizim WhatsApp grubumuzda Mert diye bir arkadaş var. Çat anında adam sana şu kadar puan veriyor, bu kadar puan veriyor falan gibi. 60 hafızaya tutmuş. Buradan kulaklarını da çınlatayım. Bayağıdır da bak yok Mert'te. Yaz geldiği için tabii insanların bir kısmı tatilde. Oyundaki aktiflik de azalıyor. Katılım da azalıyor. Mutlu ailesi normal abonelikten farklı oluyor. Onlara özel videolarımı görebiliyorlar. Katıl tarafından katılanlara özel videolar da atıyorum zaman zaman. Çok sık olmamakla birlikte. Onun yanı sıra özel sembollere sahip oluyorlar. Benim yüklediğim komik semboller var. Vay Ersen kardeşim hoş geldin. Gelişini nasıl belli etti? 5 üyelikte Ersen hediye etmiş. Yusuf'a, Hasan'a, Muhammed'e, Musab'a, Gökhan'a gitmiş. Ersen'cim sen de cansın ya. Bak senin de desteğin hiç eksik olmuyor. Sağ ol. 5 tane size hediye göndermiş. Bu arada sorusu gelecektir kesin. Gelmeden yanıtlayayım. Bu hediyeli gönderen kişi seçmiyor arkadaşlar. Bunu kimse seçmiyor. Sistem şans eseri atıyor tamamen. Yani kime geleceğini hediyeyi gönderen kişi de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Ha, mesela Paşa'ya çıkmıyor hiç. Ama 2600 kişiden gelmesi biraz zor tabii. 2600 tane abone var şu anda kanalda. Gelmesi zor. Katıl tarafında sadece 10-12 kişi var desek ki bugün arttı. Bugün hadi 20 desen kaldı 2580 kişi. 2580 kişiden birisiniz arkadaşlar. Ha, bir tane koca yürekli bir arkadaş çıkıp böyle milyoner 2500 tane hediye gönderirse hepiniz katıl tarafına katılmış oluyorsunuz. Ya da kendiniz çok cüzi bir rakamla, komik de hatırlamıyorum, 20, ya bir su parası, öyle söyleyeyim, su parasına siz de katılabilirsiniz. Aynen abi. Enes sana hediye verdi. Bak ya attığı gifte bak. Enes'e ben de taramalı tüfek gönderiyorum. Evet ya Türk olduğuna da çıkmıyor bak. Hep de var ama işte yani. Abi savaş hiç eksik olmuyor ya. Bu adamların nasıl askeri hiç bitmiyor. Mutlu ailesi ya, olur mu ya? Bak varlığın, sohbetin yetiyor. Chat de önemli. Aktiflik de güzel bir şey chatte. Sohbet ediyoruz. Yoksa düşünsene çok sıkıcı bir yayın olur. Sizler olmasanız. Abi sen de Enes'e cam göbeği hedefini gönderebilirsin mesela. Cam göbeği hedefi açtım. 15 tane cam göbeği toplanır mı diye süper chat şeyi. Oradan
Öyle gönderebilirsin ya da arkadaşlar üyelik istiyor. Sen de üyelik hediye edebilirsin diğerlerine. Artık sevabına kime çıkarsa. Bir bildirim daha geldi. Oy oy oy. Ersen'in bana kahve ısmarlamış. Johnson sağ ol. Valla kendilerini çok tebrik et abi benim için de yüz yüze. Güzel strateji yapıyorlar. Ee, En sonki KVK'da 91'e karşı hiç vermeden kazanmamızın en büyük mimarları şu anki yönetenler diyebilirim. Onlar da zaten Kavkit Mavkit de yönetimin içinde. Burada Türkler de var bu arada yönetimin içinde olan. Ee, Hepsini gerçekten ayrı ayrı tebrik ederim. Bir bildirim geldi. Vay Oktay abim de bir thank you atmış. Cansın abi sağ ol. Gerçekten çok iyiydi strateji. Hatta izlemeyenler varsa mutlaka o videoyu izlesin. Canlı yayın değil o, videoydu yanlış hatırlamıyorsam. Yayın mıydı yoksa? Yayın mıydı? Hatırlamıyorum. Yayın mı açtım, video mu çektim? Yayındı galiba ya. O yayını izlesin. Abi sen Paris'te misin şu anda? Niye Paris? Adamlar doğru Kolombiya'da. Sen Türkiye'de. Paşa hoş geldin. Valla bak kendi manisiyle, parasıyla cüzi bir rakam da olsa sonuçta adam kendisi geldi. Kanala üye oldu Katıl tarafından. Teşekkürler paşacığım, Fırat'ım. Şöyle bir bakıyorum. Şu an bir savaş var mı? Adamlar burayı inşa ediyor, Tabya'yı. Yani bayağı uğraştıracaklar burada. Gerçekten uğraştıracaklar. Gitmemek için. Bunun dışında birlikleri bırakmış burada. Şu oluyor büyük ihtimal. Hatta gidelim bir bakalım yani bu kimmiş. Şöyle gidelim birliği bir görelim. Düşünmen yeter paşam. Valla süpersiniz. Motive ediyorsunuz beni de. Şimdiden iyi eğlenceler abicim. Umarım istediğin gibi bir davet olur, güzel geçer. Hadi Kiros'a Kiros yapalım bakalım. Bir birlik atmış herif ya içine. Pii, boş çıktı. Yani şöyle Aslan'dan Güneş'e geçmen tabii ki güç artışı sağlar. Ama o yüzü fullleyebilir misin? Onu da bir düşün, ölç, biç, ona göre karar ver. Ama ana kompun bu diyorsan zaten yatırımını ona yapmak zorundasın. O yüzden yüzüğünü sarıya çek bir an önce. Aslan zaten mor bir yüzük.
parıltılı güneş dediğin sarı. Aralarında zaten kalite farkı var. Adam Fizan'dan geliyor ya. Şuraya bak. Sargı kampına oto göndermiş büyük ihtimal. Sargı kampı basılı kaldıysa W mu? Aynen. Ta oradan geliyor. Evet, gidiyor. Nereye? Önemli değilmiş. Bu sargı kampı nasıl kullanılıyor? Şöyle Hüseyin, hastanene gidiyorsun. Buradan otomatik barınmayı seçmen gerekiyor. Bunu seçersen sargı kampına gidiyor birliklerin. Sargı kampının mantığı da şu. Atıyorum senin kalen şurada. Daha da uzakta olabilir, fark etmez. Burada diyelim. Sargı kampımız burada. Ve savaşta bu bayrak üstünde. Senin sargı kampı seçmen demek, o birliklerin kaybedenler, yenilenlerin bu kadar yolu geri dönmemesi demek. Kalene gelmek yerine sargı kampına gidecekler. Buraya gelecekleri için de tekrardan savaşa bir an önce dahil olabiliyorsun. Mesela o yüzden bu adamlar da sargı kampını bayrakların dibine çekmiş. Burada hemen. Kaleleri nerede olursa olsun Zeppelin'le getirdiği bile sargı kampını attıktan sonra sargı kampında kalıyor. Yani adam Zon 1'den savaş verebilir kalesini korumaya alarak. Kılıç kompu motivation seni götürür ya. Kılıç meta çünkü. 5. sezonda mı ne başladı? Düşmüyor metadan. Kılıç olduğu için uzun süre götürür. Ok kullanılmıyor. Counter'ın da olmaz doğru düzgün. Ya, oku sadece krakenler falan kullanıyor. Bir de baştan hatalı gidenler, bırakmayanlar var. Onlar kullanıyor. O yüzden kılıcı devirmekte zor. Mızrak zaten counterlıyorsun mızrağı. Lubu'yla bir tek kafa kafaya çıkıyorsun. Lubu biraz daha güçlü çıkıyor. Ama Yodit'e karşı Lubu dezavantajlı oluyor. Çünkü Yodit'te ölümsüzlük şeyi skill olduğu için Lubu'yu biraz yıpratıyor yani. Yodit hatta bence Lubu'yu alıyor birebir de. Yodit ana komp kullanan da yok. Yoksa Lubu kırılgan olduğu için hasarını çıksa da Yodit alıyor ya. Aslında daha hızlı erimenden ziyade kaleni korumuş oluyorsun. Kalen sıfırlanmıyor. Etraf Kraken kaynıyor mesela. Kaleni çıkartmadan tertemiz destek sağlayabilirsin ittifakına, krallığına. Ne demek her zaman? Sorularınız varsa bir sürü bilgili oyuncu da var bu arada şu an chatte. Mesela Oktay abinin kaleyi göstereyim. Oktay abinin kale gitmiş buradan. Abi silmişim beni arkadaşlıktan çıkartmışsın ya. Hayda. Bak kaleyi gösterecektim gösteremiyorum. 500 küsür milyon gücünde kalesi bu arada söyleyeyim ben. Yani listede şurada olacaktı.
Bu arada güzel bir noktaya daha değindi Oktay abi. Kapasite buff'ını bastın. Bir saat doldu. Fark etmez. O sargı kampındaki o birliğin hep o kapasiteden devam ediyor. 220 bine çıkarttıysan hep 220 bin devam edecek kalene dönene kadar. Nerede ikinci sırada? Yoksun abi. Gitmişin. Hüseyin Göç'te ben de bakacağım, araştıracağım. Ben de gideceğim zaten. Hani 17'yi seviyorum. Fakat 17 beni aşıyor. Burada görüyorsunuz yani rakipler de belli. 200 milyon kaleyle sıfırlanmaktan korkuyorum yani. Öyle bir rakip geliyor. O yüzden göç edeceğim. Göçte zaten video çekerim. Hatta belki yayın da açarım. Birlikte de inceleyebiliriz eraları. Ona göre bir yol çizeceğiz kendimize. Hepsi düşük seviye. Zaten uzak. Bakayım Zekeriya. Ulu Türk. Bu mu? Başka yok zaten Ulu Türk bu. Ettim, kabul ettim. Yani benim de arkadaş şeyi dolmuş neredeyse. Belki hatta doluydu mesela. Bak Oktay abi yok. 120'de 118 kişi var şu an. Era 11'de evet. Sen o zaman Oktay abilerin eradasın. Van Lekket kimdi ya? Adını değiştirmiş, tanıyamadım. Ferit hoş geldin. Ekleyebilirsin tabii ki. Neden olmasın yani? Arkadaş listemde şu an 2 kişilik boş yer varmış. Ekleyebilirsiniz. Şöyle haritaya bakıyorum. Bir yerde savaş var mı? Şu bariyere bir daha bakayım. Daha var, hala var. Burası 19 zaten. 35 dakika sonra şurada yine bir savaş dönecek. Yok ya, kapasite yiyor abi yine de. Yani kendi krallığımdakiler de kapasiteden sayıyor. Mesela benim krallıktaymış. Benim krallıktaymış. Üstüne bir de ekleyebilir miyim? Bakalım. Hepsini ekleyebilir miyim? Vallahi ekleniyor. Bak yeni bir bilgi öğrettin bana. 124'e çıktı. ID'yi göstereyim ekleyebilmen için. Aynen ya. Oktay abinin yeri 17. Yani onun gücü burada.
Görmeden bir şey diyemem ya. Hangi buff'ı bastığını bilmiyorum. Buff yeteneğini söylersen bakabiliriz. Arenada dayak yemişiz. God King'e vurayım. Geri seksin bana. İki kılıç var. Hiç kılıçla uğraşmayayım. Bende iki mızrak var çünkü. Bu da benden güçlü bu arada. Zaten güç olarak da daha güçlü ama deneyeceğim. Evet, yabancıda sınır varmış arkadaşlar. Zaten bunu teyit etmiş olduk. Vallahi güzel bir bilgi oldu. İstek atmak isteyenler atabilir, ekleyebilirim. Yerim var. Bakalım alacak mı? Hadi Ramo. Alamaz. Alamaz, alamaz. Kıl payı gitti. Hector, iki kılıç var. T8 hem de. Zor. İki kılıç olunca counterlıyor çünkü sıkıntı. Ama deneyeceğiz. Alamadık. Kaldı. İki kılıç zorluyor ya. Yani şu benim dizilimimi zorluyor gerçekten. Bir de arkadaşlar ben birazcık şey yaptım. Arenayı umursamadım. Yok artık ya, buna da kaybetmez de. Bazen otoda var ya, hiç kaybetmeyeceğin birine kaybediyorsun. Şu adamı nasıl kaybettim mesela ben? Yani nasıl kaybedebilirim buna? Gözünü seveyim ya. Bir daha vuralım. Ee, Taşlarını falan boşalttım Ramses'in. Taşlarını geliştirdim, hep şeye verdim. Kiros'la Lubu'ya dağıtmaya çalıştım. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Arenada biraz zayıfladım. Adamın san tuzlusu beni alıyor ya. Vallahi şaka gibi. Sen söyle ismini Ferit, ben seni eklerim. Vallahi şaka gibi ha. Kaybettiğim şeye bak. Ya şu savaşı kaybetmek gerçekten şaka gibi. Yüzük yok bile bunda. Santuzu kompunu kasmış. Evet, belli zaten, ana komp olduğu zaten belli de. 知之为知之，不知为不知，是知也。不傲才以骄人，不以 Manam Kuroş. 知之为知之， Abi yıldızları bile full değil adamın. Vay anasını ya. Gerçekten saçma ya. Şuna bak. Koyduğu diğer komp. Akıl alır gibi değil. Gerçekten oyun bozuk bazen. Manam Kuroş. Si c'est le jour, Mana accept his trifle.
Şöyle göstereyim bu arada bahsettiğim konuyu da. Mücevherlerde arkadaşlar seviyelerini arttırmaya çalıştım. O yüzden Ramses kompu zayıfladı. Gücü kalmadı pek. Üstüne arkadaki Richard kompundan da taşları çektim. O yüzden arka tarafta Richard da zayıfladı. Gördüğünüz gibi onda mor taşlar falan kaldı. Yani o da kırmızıydı. Ama hepsini çektim. İşime yarayacak olanları. O yüzden ufak taşlar kaldı hep. Bak adam da mavi taş takılı yani düşün. Ya yok ya bozuk ya. Onu kaybetme şansım yok benim yani. Gerçekten yok. Acayip saçma. Bir daha deneyeceğim. Hey, hey. Bakalım kelle avcısına. Santuzu'ya bakar mısın? Canı gitmiyor. Yok ya. Çok garip ya. Yani şuna kaybetmem. Well, Gerçekten ilginç. Bildirim geldi. Oo Enes hediye etmiş üyelik ve Türkoğlu sana çıkmış. İstiyordum bak. Vallahi sana gelmiş. 此刻开始，战场由我一人主宰。Azazil hoş geldin. Önce şu süs eşyası ile ilgili soruya bir bakalım. Ondan sonra haritanın durumunu göstereyim. Yayını geri alıp haritanın durumuna da bakabilirsin. Gerçi o da ayrı. Bakabilirsin yani. Beklemek istemezsen. Aa şöyle. Şimdi kılıçta kelle avcısı. Yani kötü. Dalga kıran gelme oranı da yüksek. Bunu basabilirsin. Yüksek de bir oran yani şey gibi değil ki. Yıldız bağı gibi falan değil. Alevli uç da olur. Ve Yodit'e bakacağım. Madame Kuros, Hatırlamaya çalışacağım Yodit'te. accept this trifle. Just a mere token of my regard. Yodit'in yıldızı düşüktü ya şurada. Flames of my vengeance shall incinerate this land of sin, usshering in its rebirth. Yani buna hasar çıktısı alacağın diğer yetenekleri de süs eşyalarını da takabilirsin gayet rahat.
Farmımı kesmiş herif. Şimdi haritanın genel durumuna bakalım. O baştaki TR'yi nasıl yapacağım Ferit ya? Adın zormuş. Haritanın şurada bir tane şey var bu arada. Kapışma. Papadar kalesine vuruyor adamın direkt. Papa bu güçte, yani şu güçteki bir kaleyi vurması saçma. Yetişemez gerçi, kesecek yani. Şöyle yapabilirim. Kalem çok uzakta çünkü yani bu yukarıya. Ya da hiç uğraşmayacağım. Harita durumunu göstereyim. 13'te biz burada başladık. Azazil, senin için anlatıyorum. İyi dinle burayı. 13'te 17 burada başladı. Burada haritada belirlediğimiz alanlarda şu güçteki kaleler vs atabiliyor. 100, 130 milyon, 150 falan. Onun dışında 19'da 91 yan yana başladı. 13 ile karşılıklı olduğu için kapı savaşı başladı hemen burada. Şu an 13'te gördüğün gibi buradan ilerliyor. Biz ta buralardan geldik. Buraya kadar gelmiş durumdayız, dayandık. 91'in alanı şu kadarcık şu an. Geri kalan her yer kalan 3 eraya ait. 91'de şu kadarcık bir alanda sıkışmış durumda. Yani iki döngü kulesinde sıkışmış durumda. Şuradaki bariyerleri biterse zaten geçmiş olsun. Daha var arkadaşlar. 20 dakika var. Sonrasında zaten içtima açılır. Savaş başlar. Bakın Sarg kampında hemen dibine koymuşlar. Çok doğru bir kullanım. Tık 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 seri bir şekilde takviye atacaklar. Botları çalışacak. Yani acayip bot var bu arada 91'de. Gerçekten bot var bu arada. İnanılmaz bir şekilde kullanıyorlar. Catherine sözde ceza verdik dedi. Hatta Catherine'in yazdığı mesajı okuyayım. Sayın Vali, bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Ekibimiz durumdan zaten haberdardır ve tespit edilen ihlaller doğrultusunda gerekli disiplin cezalarını uygulamıştır. Bu konuyu bildirme konusundaki duyarlılığınız ve işbirliğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Adamların bot kullandığını videolu bir şekilde attık. Bana gelen yanıt da bu şekilde. Disiplin cezaları uygulanmıştır dediği, herhalde adamlara şey cezası ver, sohbet cezası falan verdi. Çünkü gayet aktifler, kalelerde duruyor. Garip yani. WhatsApp'a geçince grup mesajına da yanıt verdim. Oradan da bir soru gelmiş.
Bot kullanımı tam olarak nasıl oluyor biliyor musun? Ya da ne oluyor? Şöyle söyleyeyim sana. Örnek veriyorum. Şurada bu kadar kaleyi görüyorsun değil mi? Hepsi aynı anda. Bak aynı anda salisesine kadar 5 tane birlik iniyor bir anda. Hepsi farmlara dağılıyor. Ve eşit bir şekilde dağılıyorlar. Yani gidip de bu bununkine gitmiyor. Ulan yolda olmayan birliğin sen buraya gideceğini ya da buraya gideceğini nereden gördün de buna atıyorsun? Ya iki kale düşünün mesela. Sen baktın haritaya 5 boş topla diye gönderdin. Sonra 4'e gönderdin. Bunlar da öyle tık diye Brest'e göndermiş olabilir. Nereden bilsin senin bunu atacağını? O da aynı anda bunu atabilir mesela. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Hepsi farklı noktalara beşer birlik bir anda iniyor sahaya ve gidiyor yani dağılıyor. Bu normal bir şey değil. Yani herkesin aynı anda sen işte haritanın 1140'a 1014'e git. İşte sen 1131'e 1007'ye git gibi falan böyle acayip her şeyi yazmaları tek tek falan hepsinde aynı anda aktif olmaları, koordine olmaları falan gerekir. Yani yazılım kullanıldığı çok aşikar. Yani birçok şeylerinde var bu arada. Zaten kalelerin ihmal edildiği yani bot olduğu da ortada. Şöyle baktığımızda bak hepsi farmda bu arada. Yani bunlar var ya her gün zaten farmla kabileden tam puan alıyorlar. Zombire tıkılan kaleleri çok fazla bu arada. Gördüğünüz gibi. Dışarıya onlar da çıkamıyor. Ama aktif oyuncuları bir gerçek var. Daha fazla. Ama bunların işte çoğu bot maalesef. Ne oldu? Hüseyin onu çok konuştuk ya. Jest yaptı zaten yani. Hani hayvanların paketleri açığı kapatmaları için daha iyiydi. Adamlar da çatır çutur çekti. Gelişti. Yoksa 8-9 aylık bir fark zaten böyle kapanmaz. Oyun onları destekledi. Daha iyi paketler çıkarttı ki açığı kapatsın. Örnek veriyorum. Sana bunları veriyorsa bu adama gidiyor burada 30 tane veriyor gibi. Misal veriyorum. Burada işte 40 teknik puan veriyorsa aynı fiyattan adamı 100 teknik puan veriyor gibi farklılıklar paketlerinde varmış. Ha bedava mı veriyor? Bedava vermiyor oyun ama sonuçta eee, sen 1 lirayla bir tane çubuk kraker alıyorsan adam gidiyor 5 tane çubuk kraker alıyor. Yani aynen bu arada mesela Oktay abinin dediği de konuda var. Zaten birazdan görürsünüz. Bekleyeceğiz galiba 20 dakika daha buradayız gibi. Göreceğiz. Buradan adamlar bandaj kampından hiç bekleme yapmadan pıtır 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 seri bir şekilde desteğe gidecekler çöl bayrağına.
Oyun yönetimi dediğim gibi işte az önceki mesajı da okudum. Yani bot kullanımına bile kanıtladığımız halde ceza, disiplin cezasını verdik diyor. Ne verdiyse artık. Ne verdiğini söylemiyor. Herhalde işte sohbetten falan kesti. Yani hiçbir şey yapmadı ya. Öyle söyleyeyim. Peter'ın fanı herhalde. Ya da ne bileyim 91'in finansörüyle Peter tanışıyor olabilir. Bir şeyler var yani o net de. Sonuç olarak biz bu 91'i KVK'da yendik en son. Çölde de adamlar kazanamazsa, şu puan farkı kapanırsa şu an buna en yakın 13. Onlar çok fazla savaş verdiği için yine verecekler mesela şimdi. Kazanma ihtimali düşük 91'in. Yani puan farkı da bir yere kadar bence kalır. Sınırsız bir asker basmadıkları sürece bitecek yani. Evet, evet. Yatırım yapan birçok kişi bu durumdan çok şikayetçi. Eee, Emek hırsızlığı, soygun oluyor sonuçta bu da. Hakkını yiyorsun. Normal bir şey değil. Uykum geldi, esnemeye başladım arkadaşlar. Sizleri de bundan mahrum bırakmak istemiyorum. 10 dakika kalmış. O zaman ben bir kısa mola vereyim hemen. Açık kalsın şu alan. Bir kahvemi koyayım geleyim. Ekranı kapatmayayım. Siz bir şey olursa izlersiniz buradan. Geliyorum.
Evet, geldim. Yok yok, geldim. KVK çok temizdi ya. Kesinlikle. Fener hoş geldin, sağ ol. Orta seviye era işte. Bakacağız ya, şu göçün ön izlemesi bir açılsın. Ben de merak ediyorum ne kadar aktiflik var. Şeyle de kıyaslarız. Hanedan başarılarıyla da bakarız. Adamlar sıralamada var mı yok mu? Yani biz zaten şu an playoff'lardayız, o ayrı da. Bizimki ayrı bir şeye döndü. Şu an 3-0'la şampiyonluk yarışmasında lider konumdayız. Krallıkları da baktığınızda puan az görünse de yendiğimiz için yine birinci sıradayız. Froyke gerçekten bu arada güzel bir insan. Ee, Bulunduğu krallığı desteklemeye çalışıyor mümkün olduğunca. Çekilişler de yapıyor. Bana hiç çıkmadı ayrı ama yine de hakkını yemeyelim. Şimdi baktığınızda mesela 19'da 3. sırada. Adamların aktifliği, puanlığı var. 13'te 4. sırada 15, 88, 6. Fakat 10'daki arkadaşlarım da şey diyor, 88'de bayağı güçlenmiş. Çölde yıpratıyormuş yani. Alırlar bu arada. 10 alır ama 88'de yani sorun çıkartıyormuş. İlginç bir şekilde. Evet, son saniyeler. Toplaşmalar başlıyor işte ufak ufak. Şimdi buranın çevresine takviyeleri kesmek için korumaya giriyor. Arkadaşlar bakın, hiç bitmiyor. Yani savaş hiçbir an bitmiyor. Bayrak bittiği an yeni savaş başlıyor. Süre dolduğu an yeni savaş başlıyor. Yani inanın 7/24 yayın yapmak isterim sizlere, göstermek isterim. Ama o kadar PC başında kalamam. Ha Utku, aç sen git. Biz ara ara girer bakarız diyorsanız hangi alana bakacaksınız? Burayı açsam burada savaş bitecek bir noktadan sonra. Evet abi, 88 güçlenmiş yani, adamlar güçlü bayağı. Ama bence 10 alır ya. Çünkü 88 de 3'e 1 kapışıyor. Daha iyi bir oyun gelirse bu oyunu bilmiyorum ya. Bunun savaşları falan acayip sarıyor beni yani, heyecanlanıyorum. Hevesle geliyorum, başına geçiyorum falan. Sadece durulmamın bir sebebi, aşırı güçlü bir eradayım. Ee, Bu eraya ayak uydurmak zor oluyor. Ya hatta bazen içtimadan çıkartıyorlar, atıyorlar seni. Ee, Çok fazla Kraken'imiz var çünkü bizde 500 milyon üstü çok oyuncu var. Yani 7 tane kale var 500 milyon üstünde. Her diğer eralarda bu kadar çok olmaz 500 milyon üstü. 500 milyon dediğin adamların da yani birlikleri böyle.
Yani bunlardan sana içtimada yer kalmıyor. 13 tane, 14 tane birlik atıyorsun zaten doluyor içtima. O yüzden biraz sıkıntı burası. Bu oyunu bırakmayabilirim. Ee, diğer yeni oyunu da oynarım. Yani bilmiyorum, gelecek oyuna da bağlı. Evet abi, onun aktifliği düşmüş durumda. Yani millet aktif oyuncu kazanıyor. Orada kayıplar oluyor. Nedenini inan bilmiyorum. Herhalde oyundan soğuyorlar. Ya da beklediklerini elde edemediler, bilmiyorum. Ama bırakmadan devam edenler var. Bu bayrağı korumuyorlar bu arada. Gördüğünüz gibi adamlar bırakmış durumda. İki bayrağı da alıyorlar şu an. VIP gibi. Hatta şöyle şey yapalım. Ondan ya da hiç şöyle yapayım, çünkü eee, yazışıp yazışmadığımızı, daha önce özel bir şey konuşup konuşmadığımızı hatırlamadım. Özelde şey yapmayayım. Tamam, şöyle açalım. Getirdim tekrar. Bu arada net katılıyorum. Yönetim çok çok önemli bir şey. Yönetim kötüyse, yani ne kadar güçlü olursan ol, iyi yönetilmeyen bir krallık dağılmaya mahkumdur, kaybetmeye mahkumdur. Ama onların yönetimi nasıl bilmiyorum. O konuda yorum yapamayacağım, ama diğer konuda kesinlikle yönetim çok önemli. Mutlu ailesi benim hesabım. Ben 14.000 dolar yatırmışım. 2.000 dolara bırakırım. Öyle de bir fark var, bak düşün. Buradaki oyun hesaplarda maalesef ederi kadar olmuyor yani. Git Metin 2 oyna, Yank sat daha çok para kazanırsın yani, eğer amacın oyundan para kazanmaksa. 2K'ya veririm hesabı. 2K'ya yapılmayacak bir hesap bu arada bu. Teknoloji 44, kahraman 50 milyon, kale tesisi 13.3, bina 57.5. Satıyorum Age of. Challenge hesabına geçer, oradan devam ederim. Orayı geliştiririm. Oyunu bırakmam bu arada. Ya da üstüne biraz daha koyup Arthur'lu bir hesap da alabilirim. Hoş geldin Arifçim.
Ben savaşta yokum Arif ya. Hastanelik bir şeyim yok benim. Ben izleyiciyim şu anda. 13 ve 91. Gerçi 91'in bir şey yaptığı yok. 13 91'in bayraklarını yok ediyor diyelim. Yani ortada bir savaş yok. Ben savaş bekliyordum ama adamlar direnmiyor. Teslim olmuş durumda. Burada da şu bariyer hala bitmedi. Bir bitse biz de başlasak güzel olacak. Kalipan da maşallah ha, bayağı aktif ama niye 33 milyon derdi mi? Yeni yeni mi acaba aktif oluyor? Yani eskiden hesap aktif değil miydi? Tamam yaz bana 2000 dolara senin. Ama bak topluluk önünde söz verdik şimdi. Almazsan olmaz. Bu arada bu hesap 2000 dolara gerçekten yapılacak bir hesap değil yani. Bu kadar kahramanı beşleyemezsiniz arkadaşlar. Bir de vali komutanların hepsi var burada. Olmayan komutan hangileriydi? Bu zaten uzak dursun. Bu da hiç kullanılmıyor. William'ı kullanan oluyor bazen. Bunlar da kullanılıyor. Miyamoto kullanılıyor ki o alınabilir hala. Vali komutanı değil. Elizabeth kullanılan bir komutandı. Son zamanlarda artık bunu da görmüyorum. Arthur'u zaten 18'den önce alamıyoruz. 17'de alıyoruz pardon. 17'de alıyoruz onu. Şöyle gördüğünüz gibi 18'de de artık fulllemeye çalışacağız. Kapıya odaklansalar da bir şey fayda etmez ki. Yani burayı korumaları lazım ki kapıya kadar gitmeyelim. Yarına böyle giderse bu kapıyı alamazlar yani. Biz alırız. Yarın gece yarısından önce bitirmemiz lazım bu işi. Yoksa buradan geçerler. Ha, sonrasında kapıya dayanıp arkadan yine alır mıyız? Alabiliriz. Evet, 40 saattir savaşıyorlar. Fener zaten 13'ten bir arkadaş bu arada. Ben de artık ufak ufak ezberliyorum yani şöyle ezberliyorum. Hep aynı kişiler gelince tanıyorsun, ezberliyorsun. Sıkıştıracağız işte ortada. Yani sıkıştıkları anda da zaten bir yere kadar puan kasabilecekler. Kalelerini onlar da dışarıya çıkartamıyor. Bu etkisiz kaldı zaten bir anlamı yok. VIP buradan dikmeye başladı bayrağı. Artık 1 saat 40 dakika yine var. Şuraya tabiye yetişirler. Aynen Arif. İç savaş olmasaydı zaten o Latolar falan Korelilerle olmasa askere para harcamak yerine araştırmaya, kitaplara para harcardık. Daha güçlü olurdum. Ama maalesef iç savaştan
Dilimiz çok yandı. Yani gerçekten yandı. Bütün paketler hep şey üstüne oldu. Asker basma, iyileştirme. 448'e selam o zaman buradan. Mutlaka eski videoları da baksınlar. Hem oyunun gelişimini de görmüş olurlar. Nereden nereye geldi? Ne kadar evriliyor? Gelecek vaat ediyor mu? Kendileri de değerlendirmiş olur. Ya bunlar önemli şeyler bu arada. Mutlaka geçmişle kıyaslamak gerekiyor. Ne kadar zamanda nereye gitti oyun? Hangi noktalara ulaştı? Bunlar kıymetli. Mesela şu mağaza gerçekten mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel ya. Bunlar o kadar masraflı şeylerdi ki oyun size bunları bedavadan veriyor. Yani bak 682 bin var. Alacak bir şeyim kalmadı. Burada da bir tek bu kaldı. Aydınlık meşalesi. Bu da 800 bini yapar 2000'den. 341 tane alabiliyorum o yüzden. Fullleyemem. Burası da tükendi. Açılanların hepsi bitti. Şimdi bu KVK sonucuna göre de daha doğrusu KVK dediğim ne derler? Playoff diyelim. Playoff'ların sonuçlarına göre de burası açılıp açılmayacağı belli olacak. Seviye atlayıp atlamayacağımız atlarız büyük ihtimalle. Bakalım. Zaten çünkü ilk dördü mü ne atlatıyorlar. İlk 3 sıraya gir diyor. En son ölümsüz sahneden arkadaşlar. İttifaklarda birinciymişiz bu arada. İkinci 10'dan. Üçüncü de 11'den. 91'den dördüncü sırada. 19'dan 5. 13'ten 6. sırada. VIP bayağı puan konusunda geri kalmış. Baktığınızda. Ya böyle çok ciddi puan farkları yok. Ama bir 19'da falan karşılaştırdığında daha yüksek olmalarını beklerdim. 88 geliyor sonra. Sonra bizim ikinci ittifak geliyor. Sonra 11'in ikinci ittifakı geliyor. Sonra 13 geliyor. İkinci ittifak olarak. 48'in ilk ittifakı, onun da ikinci, 91'in de ikinci, 13'ün üçüncü ittifakı. Üçüncü ittifakları olması iyi. 13'te 3 ittifak değil de 2 ittifak olsa sanki daha verimli olur gibi. Ya bu mağazalar gelse kesinlikle efsane olur. Bence gelmeye de devam edecek gibi. Güzel şeyler. Yani ilk zamanlar ada taktikleri mesela muazzam geliyordu bana. Ulan düşünsene her hafta dövme kiti çekiyorsun. İşte magma kristali çekiyorsun. Efsanevi taslak çekiyorsun. Mükemmel geliyordu. Teçhizat çekiyorsun falan. Geliyor yani. Parıldayan mağaza getirdiler. Çok cüzi şeyler ama hiç yoktan iyidir. Yine çekiyor musun? Çekiyorsun bir şeyler. Adam gitti oyun içi etkinlik koydu. Hatta ona da bakalım kim ne tokatlamış, ne yapmış görelim. Neden bahsediyorum? Doruk Şampiyonası'ndan arkadaşlar. Şuradan bahsimizi de alalım. Unutuyorum bunu. Final Cloudlink, Cowpop, CNS God King, Knight'la Matt, Froike ile de Dune. Uf, 2T9 denk gelmiş. Burada Med'e basalım. Med alır burayı. T9 da var.
Burada Cloud alır diye düşünüyorum ben. Cowpop da güçlü ama Cloud alır bence. Bir binde ona basacağım. Burada çok kafa kafaya hiç ikisine de basmam yani. Oranlarda 1.4 ve 1.45. Yani buna basmam. Buna oy atmayacağım. Buna da sırf şu Napolyon'dan kaynaklı Freud diyeceğim. Sonrasında da mağazayı değerlendireceğim. Asker alacağım. Araştırma alacağım. Bunu niye alıyorum arkadaşlar? Mevcut kalmadı. Hızlandırmalarda vesairede kullandığım bir şey teçhizat üretimi. O yüzden çabuk bitiyor. Haritada da o kadar çok toplayamıyorum. Yani vakit ayıramıyorum ona. Bitirirsiniz Yusuf. K-pop'un gitmesi lazım Fener orada. Yani K-pop'u da GOT'la VP dağıtmak lazım, yedirmek lazım. K-pop üçüncü ittifak gereksiz biraz. Zaten aktif kişi sayısı iki ittifak dediğin 340 kişi. Yani 340 tane gerçekten her an aktif etkinliklere katılan kale var mı? Varsa harika. Bak adamın kaleyi Şütingen yaptılar, sıfırlamışlar. Üstüne de canını da bıraktılar. Bu da geçmiş olsun. Şimdi bayrakları gittiği için eskiden burası şeydi, kalkanlıydı bunlar. Ama bayrakları gitti. Hatta şunların hala kalkanın durması da saçma. E, Daha önceden kalkıyordu kalkan bayrağın gitti diye. Ama bunlarda hala kalkan duruyor. En son kaçıncı sunucu açıldı hiç bilmiyorum Arif. Yani onu takip etmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Vallahi 13 güzel iş yapıyor. Puanda da yetişmişlerdir diye düşünüyorum da çok değişmemiş. 72.9, 73 milyardalar. 91 116'da, biz 46'da. Ya bizim şu puanı kapatma şansımız yok. Kapatırsa 13'ü kapatır. Yani Sarı'yı 13'e vermemiz lazım. 19 zaten kapatamaz. 15 milyar fark var aramızda. Yani şuna gidiyor. Bakalım ne kadar düşürecek. 249 milyon güçte. Şimdi geliyor. Tokmağı vurmaya geliyor. 40 saniye burada. 249'dan ne kadar sıfırlanacak? Neyse ya benim gözcü gidene kadar zaten içtima varmış olur. 40 saniye geçer diye düşünüyorum. Çünkü 560 kilometre mesafe var. Bakalım. Ya abi bu oyunun bu şeyleri falan çok güzel, heyecan verici yani. Gerçekten ben sizlere anlatırken de, izlerken de, oynarken de keyif alıyorum. Namussuz paralarımızı alıyor ama keyif de veriyor. 249'da başlamıştık. 1 milyon gitti.
Üf, 3 milyon gitti. 5, 9. Oy oy oy. 12. Kaça kadar gidecek? Vallahi 22 milyon kaybetti. Güç olarak. 22 milyon. Aha, bastı hemen. Abi bak, bu bot değil de ne? Ulan madem başında diyelim. Niye kalkan basmıyor ya da kaçmıyor? Hadi kalkan basamazsın. Niye kaçmıyorsun? Net bot ya. Bir daha vurun. Ya zaten 7 milyona gitti çünkü. İyileştirdiği halde. Otomatik yapıyor farkındaysanız bakın. Evet, uygun hesaplı bir uygun fiyatlı bir Arthur bulursam alabilirim. Seviyorum çünkü oyunu. Yani 2000 Arthur bulamazsın tabii ki. Ee, Onun için de üstüne biraz daha koymak lazım. 2000 ucuza mı verdim arkadaşlar yoksa? Destek de geldi. Takviye. Ama şuna bir daha içtima açılmasını istiyorum ben ya. Keşke bizim bir şey olsaydı. Bak, 19'dan bile yabancılar bile 91'in bot kullandığını artık çözmüş durumda. Yani bütün dünya öğrendi. Aa, şunu merak ediyorum. Atilla'ya geçeceğim ben de. Timur'u çıkartacağım arkadaşlar. Atilla'yı kullanacağım. Arkada Zhao kalacak. Adamlar buff mı yaptı ya da Timur'a mı nerf yaptı bilmiyorum ama Atilla bir tık daha ileriye taşımış. Ya ideali daha bu arada. Ama bende var da 5 yıldız yapmaya değmez. Yeni sezonda neler geleceğine göre çünkü Lubu'ya daha şeyler gelebilir. İyi komutanlar gelebilir yanına. Ya da hatta belki ana komutana. O yüzden bunu beşlemiyorum ben ama ideali bu. Evet, bariyerin süresi de bitmek üzere. Biz de buradan gideceğiz. Bizimki de W ittifakı arkadaşlar. Aynen. O yüzden Age of 2 değil 2,5 verirsen süper olur. Ben de 2,5 koyarım üstüne. Mert, yayını biraz geriye al. Yaklaşık bir yarım saat falan. Orada anlattım bot kullanmayı. Kaç dakikası var acaba ya? Bazen bunun süresi görünüyor. Adamların hediye seviyesine bakar mısın W ittifakının? 115. 115 seviye. Biz bak, her gün çılgın gibi paket alınan ittifak 93. Ve adamlardan 8-9 ay eski bir ittifak. Yani gerçekten hiç normal değil ya.
V'ye bakalım. V o kadar yoktur bu arada. 57 gördüğünüz gibi. Ama W, yani şu an oyundaki en yüksek hediye seviyesine sahip ittifak W ittifakı. Yani 114 seviye normal mi arkadaşlar ya? 115 pardon. En son puan durumu ne oldu bu arada? Geçişler yapıyorlar mı? Onu da bakmış oluruz diye. Hemen açıyorum. Bak, birinci çıkmış. O yüzden tek yerde toplanıyorlar. Bak, hepsi çıkmış. Hepsi gitmiş. DTGA ittifaksız. Bu ittifaksız. İçime doğduğu gibi ben de bakayım dedim. Bu da ittifaksız. 91'in birincisi. İttifak değiştiriyorlar belli yani. Peki hangisinden gitmiş? V'den gitmiş. Yani neden bayrakta direnç göstermediler? 13 pıt pıt yıktı. Adamlar V'yi boşaltmış. V'de kimse yok şu an. Güçlü olan. Aha, gidiyor. Çok doğru bir anda gelmişiz. 242 milyondan kaça inecek bakalım. ...227'ye düştü. Bak, bu içtima dağıldığı anda tekrar yenilerse gerçekten bot. Bak, 10 milyon arttı hemen. Anında. Oğlum, böyle bir şey yok. Hızı nasıl bastın? Farmı hangi ara bu kadar yaptın? Yani pıt anında doluyor. Normal değil. Ve ittifakı boş zaten. Yapacakları şey belli. Ve buradan gelemez. 13 buraya kadar gider, bağlantıyı keser. W'da yarın bizi çok zorlu bir savaş bekliyor. Hepsi burada toplanıyor çünkü belli yani. Adamlar çıkmış abi ittifaktan. Bir şu kalmış. Bu var. Bak, bu da çıkmış. Bunlar W zaten. Bak, bunlar da çıkmış. O hepsi çıkmış anasını satayım. Yani V boşalmış arkadaşlar. Zaten adamlar güç olarak da 18 milyara düşmüş. 26 milyardan 8 milyarlık güç yarın W'da. Yani burası da 32-33 milyarlık bir ittifak olacak. Yarın bizi ekstra bir macera bekliyor belli ki. Burada çok fazla uzun savaş dönecek. İçeriye geçme ihtimalleri %40'a %60 geçemez diyorum. %40 geçme ihtimalleri var. Tek toplanacaklar, zorlayacaklar. Bakalım. Aynen ya, Zekeriya Matrix'i hatırlattı bana. İnsanlık makineye karşı savaş veriyor şu an. Yani bak, düşün, 19, 13, 17 birleşti. Bunlar kardeş era mı? Değil. Ama 91'in yaptığı haksızlıklar, böyle makineleşmesi, otomasyona dönmesi. Adamlar otomasyon kullanıyor bildiğin yani. Hani otomatik git, gel, yap, doldur, çıkart, boşalt, iyileştir. Kaynak nasıl basılıyorsa para basma şeyi gibi kaynak basıyorlar bir anda. İnsanlık birleşmiş durumda. KVK'da dövdük. Hayatlarında ilk kez bir yenilgiyi tattılar.
Çölde de şu puan farkı kapanırsa süper olacak. Evet, az kaldı. Yani bizim bağlantıyı kesmemiz lazım. Bir yandan WhatsApp'a bir bakıyorum da. WhatsApp'ta da bu 91'in oyunun projesi olduğu konuşulmuş. Yani oyunun fonladığı, rakiplerinde para basması için işte bunlarla yarışmak için kullandığı bir ekip şeklinde yorumlamışlar, sohbet etmişler. İş, içtima açılmış o sırada. Dedim açmamışlar da. Şuna katılayım ya. Bunu da şöyle yapalım. Bu taktiği bilmeyen varsa onu da öğretmiş oldum. Uygulamalı göstererek. Ben buradaki zamanımı kaybetmek istemiyorum. Sıfırdan başlamış gibi görünsün istemiyorum diyorsanız içeriden birliğinizi çıkartmadan yerine yeni birliğinizi koyun. Sonra çekin. Anda sanki şey gibi değiştirdik. Sıfırdan başlamıyor arkadaşlar. Kaldığı yerden devam ediyor. 1 saat 51 dakika sonra bitmiş olacak toplaması. Bizimkiler ne yapıyor? Uyuyor mu ya? Yazmış bak Sence'de bariyer is down. Düştü diye bariyerleri. Kaç aktifiz? 44 aktifimiz var. Şöyle bizimkilerin de güçlerine baktığımızda ittifaktakilerin, aktiflerin. God King aktif. Dune aktif. Nightmare, Cloudlink. Kiri aktif. JDM aktif. All Nice aktif. Utku aktif. Dentist aktif. Güzel savaşçı. Türk bu arkadaşta. Suber aktif. Güzel güzel. Aa, şuraya bak. İniyorsun 200 milyonlar. Holy One aktif.
122 milyona iniyor. Merak ettim ne olduğunu, kaça kadar düştü. En düşük 122-123 milyon varmış ittifakta. Babacım içtimai kim açacak? Dung burada. Aç. Aim'im var. Cloudlink var. Açın biriniz ya. Bunu vurmuşlar. Etmem. İttifak liderliği teklifini daha önce aldım ben. İstemediğim bir şey. Onunla uğraşamam. Yani ittifak liderliği bence tabii ki kimse yanlış anlamasın amelilik. Öyle kolay bir şey değil. Uğraşman lazım. 170 kişiyle uğraşıyorsun. Onları yönetmek kolay değil. Ee, Yardımcılarını iyi seçmen lazım şu ana müttefiklerini ki yükün hafiflesin. Görev dağılımını iyi yapman lazım. Onlara vakit ayıramam. Daha önce çok yaptım bu arada. Strateji oyunu çok oynadım ben. Ve hala da oynuyorum zaten. Ee, çok yaptım. Liderlik yorucu. Gerçekten. Hala içtima açmamamız çok ilginç ya. Abisi yani herkes açalım yazıyor falan ama içtima açılmıyor. Ee, WhatsApp'tan yazıyorum. Mavki'de. Eğer içtima olmayacaksa yayını sonlandırırız. Yazdım şimdi. Bakalım. Ama vakitte kaybetmemek lazım yani. Bir an önce vurmamız lazım. Hep 30 milyon bak. Gittiler. Yine gördüğünüz gibi bir takılma, donma bir şeyler oluyor oyunda. Ama bu adamlarla savaşırken mutlaka bir şey oluyor ya. Gerçekten oluyor. ...2,8 milyon asker varmış bayrağın içinde.
Xavier de aktif. Evet. Ati açtı. Yok ya Mutlu ailesi. Ben yine liderlik istemem. Ama tüm Türklerden oluşan bir krallık var, bir hayalimiz. Çok da güzel olurdu. Ya ama işte anlaşılmıyor. Türkler birbirleriyle anlaşamıyor yani. Toplaşınca bir kavga çıkıyor, hırgür çıkıyor. E, Olmuyor maalesef. Yoksa gönül isterdi. Şu Atilla 150 yapabiliyor muyum ya? Ay منم 160. کوروش Kitabım var mı o پادشاه kadar? جهان پادشاه کبیر Atilla'ya geçiş yapayım. پادشاه قدرتمند The world shall crumble. Yok, 145'te kaldı. Buradan almışım kitap zaten. Bilerek almıyorum şu an arkadaşlar bunları. Çünkü biliyorsunuz çölde şuradan günlük görevlerde 2000 imparatorluk parası harcı gibi görev geliyor. Onlarda tık tık alıyorum. Ama tabii ki pazar günü bittiğinde hepsini alacağım VIP mağazasından. Mücevher sandıklarını, sarı kafaları falan toplayacağım. منم کوروش پادشاه جهان پادشاه The world shall crumble before 147'ye kadar çekebildik. Şeye bir bakayım. Ön ayarda şu yanlış kaldı. Yer kaydırma yok mu lan burada? Burada da bunun yerine Atilla'yı koyacağım. Aynen ya, yabancılar çok güzel yapıyor yani. Bunlar bu işi beceriyor. Bir arada yürütüyorlar. Özellikle Koreliler. Dun da girmiş T9'uyla. Ama araziyi alacak krakenler yok şu anda etrafta. Kimse yok. Bayrağın etrafını hani desteği engellemek için krakenlerin kapatması gerekir normalde. İyi bir stratejide ama şu an biz sadece içtima göndereceğiz. Görünen o ki. Ha süper bak Doom sesimi duydu. Yani ben inemem sahaya abi. Senin inmen gerekiyor. Senin inmen gerekiyor.
Senin inmen gerekiyor gibi. Gucci'cim sen de inebilirsin. Eamon'cım kuru kuru içtima bir iş yapmaz. Daedra Spear da kale sıfırlıyor sanırım. Ufaklıkları temizliyor 30 milyonlukların hepsini. Bunlarda ne kaynak vardır aslında. Ben de gidebilirim. Şöyle hatta bir tanesine bakayım diyeceğim de. Boşta adam varmış. Kim var? Şu var. Şuna mızrak vereyim. Sağlam diye. Evet. Şuna bir gideyim bakayım. Hızlı gitmek için böyle yapıyorum. Evet, Dune sargı kampından gelen desteği kesmeye çalışıyor. Bakın dediğim gibi otomatik görüyor musunuz? Tık 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 kamptan bayrağa desteğe gidiyor. Bak hep destek hiç bitmiyor. Rakip alayı Arthur. Lubu ve Arthur var içeride sadece. T9 var bir tane. Bir tane daha T9 var. Bir tane daha T9 var. 3 tane T9 varmış. O yüzden rapor normal. Sıkıntı onların T9'ları. Biz daha şu an aktif değiliz. Şimdi diğer göreve bir dönelim. Şunu merak ediyorum. Kaynak. Aynen. Yemek çalalım biraz. Yine de katıl abisi ya. Yani illa kılıç olacak diye bir kaydı yok. Mızrak atmıyorum arkadaşlar. En güçlü kompum Kiros olmasına rağmen. Sebebi içerisi Arthur dolu. Arthur olan bir yerde saçma. Ulan bakmadığımda bir şey oldu. Herhalde kesti. Takviye attılar falan bir şey oldu. Şuraya bak 150k zayiat vermişiz. Biri takviye falan attı büyük ihtimal. Froike geldi. Benim çocuğu dövdüğünü görmüşler. Richard kompunu. Hemen gelmiş.
Çok ilginç ya. Hangisi acaba takviye attı? Froike de iniyor sahaya. Dentist de geldi. Beginner var. Osman var. Ersen'cim de burada. Papa, Mini Pierce. Ufaktan yoruldum, uykum geldi. Kaç saattir yayındayız arkadaşlar? Vallahi yoruldum biraz. En etkin takipçilerimde Oktay abi birinci sırada 400 XP ile Ersen ikinci sırada 225 XP, Rebel Lord Mac üçüncü sırada 150 XP ile. Ama 150 XP'yi paylaşan Age of Empires Mobil Türk var, Mutlu ailesi var, Zekeriya, Kimbu Dingil, bunlar da 150 XP'de. Sohbete katılımınız, yazmanız ya da destek atmanız gibi şeyler etkiliyor bunu. En etkin takipçileri görüntüleyebiliyorum ben de. Yani etkileşim kurmanız kıymetli burada. Ve en etkin 3 takipçi de bu yayın için özel bir sohbet rozeti kazanıyor. Bilginiz olsun. Ben hala Richard'ı neyin kestiğini çok merakındayım. Boşalttığım kaleyi beni ne kesti gönderdi. Bakalım. Yani şu attığı takviye de beni nasıl kesebiliyor ya? Richard'la vuruyorum. T8'le gidiyorum. Garip. Gerçekten ilginç. Ve adamın kale seviyesi de düşük. Yani bu ne demek? Savunması zayıf. 35 seviye daha. Ama yani saçma bir şekilde zayiat verdim. Bakalım hemen şöyle. Mavkit birinci. Krikiri. Karşıda bu. T9 olan adam. Yanındaki at figüründen tanıyorum. Dunda da T9, Froike'de T9 güzel. 2 tane T9 da var ama karşıda 3 tane T9 vardı. Gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde bakın dümdüz sürekli desteğe gidiyor. Normalde normal bir oyuncunun ne olur arkadaşlar bu kadar sürekli desteğe giderse? Takviyesi biter. Askeri biter çünkü. Yani bir yandan iyileştirecek, bir yandan kaynak harcayacak, biter. Ama bu arkadaşlarda bitmiyor. Öyle bir gariplik var.
şöyle yapacağım. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید Öldü تا عشق zaten. مردم به شما هرگز محو نشود. هر موقع در توانت تا عشق مردم به شما هرگز محو Yok yok, zaten bot oldukları net ya. Bence o konuda herkes hemfikirdir ya. Katılmayan yoktur diye düşünüyorum. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید. Hatta şöyle yapalım. Buff basayım ben de. Met de gelmiş. Aktifliğimize bakalım hemen. 69 kişiye çıktı. 70 oldu. Aktifliğimiz sağlam. Yani bu saate göre, haftanın ortasına göre bence gayet iyi. Şu güçlendirilmiş lubumuzu da atalım. Doğun yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Öldürmede. Şu an en fazla Met öldürmüş. 1.149.000. Şu an Doom geldi birinci sıraya. Askeri kalmadı çünkü Met'in. 441, 451k. Çok seri bir şekilde kesiyor valla. Rexar ikinci sırada, Makit üçüncü sırada.
Buralar çok değişken ama birinci şu an belli. 一切。 13 kılıç, 4 süvari var içeride. Abi T9 3 tanesi. Hepsi Arthur. Yani zor bunları kesmek ya. Matt birinci sırada. Pinku 2. God King 3. Altı tane süvari var. Atayım bakayım. 6 süvari. 7 süvari var. Dörde düştü. Süvariler çatır çatır dökülüyor. Ama kılıçlar geliyor yerine. Onlar da sıkıntı. GG. Hastanemize bir bakalım. Arif'cim sağ olsun hemen hatırlattı. Ya çölde tabi kapasiteyi arttırdıkları için daha rahat kafa. 1.2 milyonluk bir kapasite var. Gördüğünüz gibi birliklerim yani kağıt gibi eriyor. Rise and Shine de yardıma gelmiş. 19'dan. Ama gelen desteği işte kesemiyorsun abi. Götünün dibine sargı kampı kurulmuş durumda. Üf eridik be. Ne vurdular ya? Ne vurdular öyle bana be? Geri çek. Öldük zaten. Şu kalelere bak ya. İçtima dağıldı. Arif sen cansın ya. Sağ olasın.
Askerlerinin bitmemesi o kadar garip ki ya. Gerçekten bu adamların askerlerinin bitmemesi. Of, can sıkıcı. Ya 961 milyon öldürmemiz var. 113 19 öldürmüş. 13'te 38 milyon öldürmüş. Bak 19 13,5 daha öldürmüş. Adamda asker bitmiyor ya. Bana saldırıyor galiba biri. Ekranım kırmızı aynen. 灭吧！我的貂蝉在哪里？ Bu T9 olan adam ama tabii ki mızrak komp T9 değil. Ama T9 açan biri nedir arkadaşlar? Kraken'dir. Gördüğünüz gibi o yüzden parçalamış. Bir de counterlamış vicdansız. Sanki ihtiyacı varmış gibi. Çok kayıp vermişiz. Bunların T9'u bizden çok daha fazla. Bakalım. Bak, bana vuran atlı T9. Şu T9. Bu tekrar girmiş içeriye. Aynısı değil mi? Aynı, birebir aynı. Tekrar gelmiş o atlı içeriye. Bu başkası. Üçüncü T9. Bu da başkası TR'li. Dördüncü T9. Bu aynısı. Bu arada aynısı olması tabii ki içeriye desteğin T9 olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çok daha fazla T9 destek atıldığı için içeriye kaybımız daha fazla oluyor. Kötü. Can sıkıcı. Bizde de gördüğünüz gibi Freuk, Dun, Met 3 tane T9'umuz var. Evet 150k öldü ya Arif. Osman ya 88 o kadar güçlendi mi ya? Şeyi merak ettim. Bunlarda şu an destek var mı? 嘿， Farm mı üstündeler? ...358k asker çıktı içinden. Tabii çöl olduğu için biraz daha kafam serbest vuruyorum. Onun da sebebi %60'ını geri alacak olmam. Hamle کنید. Ama tabii ki bu 35 milyonluk bir direnç değil bu ya. Bunun içeride daha farklı bir şey var. Rapor gelir şimdi zaten. Merak ediyorum.
Şuraya bak, 91K. Evet. 2 tane takviye varmış içeride. Bir tane zaten counter'ım. Diğeri de bu. Bu arkadaşınki de bu. Neyse, daha vurmayacağım. Çünkü puan kastırıyorum bu sefer. Takviyelemişler bunları. Evet evet, T8 tabi. Süvari ve mızrak T8 full. Arkadaşlar, savaş hiç bitmedi. Bitmiyor. Tam gaz devam ediyor. Ben yoruldum. 40 dakika sonra VIP buradan gidecek. Ama zaten V ittifakı boş. Hepsi çıktığı için. W. Burası zorlayacak. Zorlu saatler bizi bekliyor. VIP de desteği gelmiş bu arada. O bayağı kalabalık gelmişler. Ne yapıyorlar peki mesela? Bakayım. Nereye içtima açmışlar? Işınlandı. Buna içtima açmışlardı. Adam yer değiştirdi. Yine yer değiştirdi. Jabalalı falan hepsi gelmiş valla. Ya gördüğünüz gibi zaten alayı kalkanlı. Aa, şurada sadece vardı. Onlar da görünüyor, görünmüyor. Yani bir garip, bakar mısın? Kayboluyorlar falan böyle garip bir şekilde. Cacık var yani, hani normal değil bu arada. Oyunun donması lag falan değil. Buralarda olmuyor. Bir tek bunların kalelerde mi oluyor? Şu tuzak kalelerde mi oluyor? İlginç yani. Garip gerçekten. Şeyi 2 milyon olmamış ya. Daha 2 milyon yapamadık. Yapabileceğim bir yerde yok ki. Bu kaleler de hep böyle doldurma. Bir tane daha deneyeceğim ya. Bir deneme daha yapmak istiyorum. Evet evet, kinlenmişlerdir net yani. İlk kez yenilgi aldılar. Bakalım bundan ne çıkacak. Bak arttı. 172 oldu. Yine benden çok gitti. Ya çok garip ya. Şu kalelerden yani başka krallıkta olsa içinden geçerim. 30 milyon. İlginç bir şekilde acayip zayiat veriyorum.
Yani içinden destek bile çıksa burası zayıf olduğu için savunması kuleleri falan böyle bir şey vermemem lazım. Buna da takviye atmış. Zaten bu kadar direnebilmesinin sebebi şu takviye. Adamınki de bu. Vurduğum kalenin. İçerideki takviye de bu. Çok ilginç ya. Gözcü atsam da bir şey değişmez ki ya. Çok önemli değil yani. Bak mesela atayım bir tanesine. Şunu atalım. Burası sırf krakenlere içtiması olduğu için girmiyorum. Bak gözcümüz geldi. 275k diyor. Yani sen içeride birinin desteği olup olmadığını görmüyorsun. Az önce saldırdığım kalede mesela tırt bir kaleydi. 170k adam vardı ama gel gör ki benden daha çok adam yedi. Yani normal değil, gerçekten normal değil ya. Ya böyle bir kayıp verilmez. Daha önceki videolarımı izleyin arkadaşlar. Kale sıfırlamalarında, savunmalarda falan böyle bir şey olmaz. 30 milyonluk kale 200 milyonluk adam vurduğunda bir tane destekle bu kadar kayıp veremem. Normal değil. Bak 125k. Ama içeride destek var. Bana verdiği hasara bak yani. Şaka gibi. 26 seviye muhafız kulesi ya.
Aynen öyle. Yani buradaki rally savaşı sabaha kadar bitmez. Sabah da devam eder bu arada. Net bir şekilde Sacit'in dediği gibi. Dünya bizim hoş geldin. Gerçekten Mustafa. Aynen öyle. Adamlar sistemi kurup uyumaya gitmiş. Bak tık tık giriyor. Çok sinir bozucu ya. Gerçekten. Bu savaş sabaha kadar bitmez arkadaşlar ama saat 1'e geliyor. Malumunuz. Yorgunum. Uyku vakti. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu durumu. Ee, Aktarmaya çalışacağım savaşları. Bugün şu raporlar benim için kötü oldu. 30 milyonluklardan çok kötü gol yedim. Zaten 6 milyon güç kaybettim. Yani görünen o şu an. Şunları iyileştirsem bakayım. 5 milyon. Bunlar da iyileşince 2 milyon falan güç kaybettim. %60'ını geri alacağım ama gereksiz bir kayıp. Gerçekten saçma ve kötüydü. Ama 30 milyonluk kalenin bana öyle bir hasar vermesi de aşırı saçma. 200 milyon gücündeyim. 30 milyondan resmen Şamaroğlan'ı döndürdüler. Nasıl bitirmeyeyim Arif? Sabaha kadar nasıl burada olacaksınız? Yarın işe gideceksiniz. Sen tabii tatilsin, okulun yok. O ayrı, seni ayrı tutuyorum ama senin de uyku saatin geldi. Saat 1 oldu. Şöyle postaya bakayım. 46 milyon askeri varmış içeride. Onların birincisinin. Asker sayılarını hiç konuşmadık bu arada gerçekten. Adamların birincisinin 46 milyon askeri var şu an. Şöyle şu an merak ettim. Bende bir merak uyandırdı. Bu kadar sabaha kadar savaşan şu arkadaşta ne kadar bir asker var? Tabii kalesinin içinde olmayabilir o sırada hepsi. Şuna da bakalım. Şuna da bakalım. 19,5 milyon. 16,3 milyon. 40 seviye kale muhafız kulesini 30'da bırakmış. Hiç geliştirmemiş. 12,5 milyon. Kalkanlara bakamadığım için yoksa 40 var bayağı. Rise and Shine'da kaç tane var? ...31,1 milyon var Rise and Shine'da. 19,1 de bu hesapta var. Ya çok askerleri var şu an. Gerçekten. Yani 100 milyon asker var sadece şu baktığımız kalelerde toplamda. ...16,3.
19,5, 12,5, 19,1. Diğeri de 40 kaçtı? 46 yani. Tabii tabii azalmış hali bu. Aa, tek T9 o mu? Yani T9'un olması da iyi bu arada. Helal olsun ya. Ama onun kalesi zaten hesapları yani birlikleri çok sağlam ya. O hepsinin öyle Alpin. Yani zaten bir tane T9 hepsinde şu an. Aa, hepsinin T9 açması şu an çok zor. Hepsi Dune hariç, pardon. Evet, Dune hariç T9'unu kılıç açtı. Dune Lub'u açtı. Evet evet, Froike'de bile bir tane T9 var. O da Arthur kompu, kılıç kompu. Yani zaten ikinci, üçüncü böyle hepsini açmaları öyle kolay değil. Ee, Arka taraflarını doldurmaları gerekiyor. Ya her şeye geçtim. Meşale zaten çok fazla gerektiği için 2700 meşale istiyor bir tanesi. Bir de arkasında doldurması lazım. T9 açacağı şeyin. 7'ye kadar hem de. 7 seviye. Şunu 7 seviye yapacak. 500'den başlıyor. İstediği meşale korkunç yani miktarı. Bakalım. Onu hiç dikkat etmedim. Arif. Güzel bir noktaya değindin. Şöyle mızraktan bakacağım. Gücü 8,6, hız 75, yükü salla, savunma, saldırı aynı, can da 196. T9'a bakalım. Hız 75 yine, bir değişiklik yok. Gücü 4 puan artıyor, 3,9 ama 4'te. Saldırı ve savunması neredeyse 100 artmış. Ve canı da bir 90-80 artmış yani. Emin en son konuştuğumuzda oyunu bıraktım dediği için hiç sormadım. Ama
Eğer kendisi devam ediyorsa açmıştır, etmiyorsa açmamıştır. Şu beni patlatan 30 seviyeleri içtima açmışlar. Tabii ki de hemen ne yapıyoruz? Katılıyoruz. Fake mi dedi yoksa? Fake de değildir ya. Gidelim abi içtimayla da. Arkadaşlar, savaş devam edecek. O net bir şey. Ee, Esas zorluk yarın başlıyor çünkü yarın hepsi W'da toplanmış olacak. İşimiz zor. Yani elimizden geleni yapmaya çalışacağız bakalım. Şimdi VIP gidiyor. Uf uf uf, lejyonlara bak. 164 milyon. Şu 30. 30 milyona bakar mısın? Nasıl dirençli? Yani tam takviye bile atsalar çok eskiye gitmeyin arkadaşlar. Daha birkaç ay önce Sites'le kale sıfırlarken takviye atsanız da işe yaramıyordu hatırlarsanız. Ya da Spear ya da Froike. Bunlar da nasıl oluyorsa şu kıçı kırık kaleleri bile takviye aldığında aslan kesiliyor anasını satayım. Kayıp verdiriyor. Yani bu hiç normal bir şey değil. Değil abi. Bu normal değil. Şu içtimaları da göstereceğim size ondan sonra bırakacağım. Sonuç görün en azından. İçtimayla bakalım ne kadar zarar verebiliyoruz. 30 milyonluk kaleye. Evet, yanlış duymadınız. 30 milyonluk kaleye. Bak şimdi bu da buna destek atacak büyük ihtimal 30 milyona. Attı takviye. Hala takviyeliyorlar. Şuraya bakar mısın? 30 milyonluk kaleyi nasıl takviyeliyorlar? İçtimayla şu an yarışıyor ya. İçeride 8 tane adam vardı. Ya akıl alır gibi değil ya. Evet. Bizimkiler de 40 saniye yola çıkıyor. Valla Alp'in hiçbir fikrim yok ama yani normal değil. Bak içtimaya bile dayandı ya. İçtimaya dayanıyor ya. 30 milyonluk kale. Oğlum biz 200 milyonluk kaleler sıfırlanacak diye kalkan basıyoruz. Adamlar 30 milyonluk kaleyi
Bir tane takviyeli, iki tane takviyeyle sana korkunç zayiat verdirtiyor. Kaleye bakıyorsun, savunması da gelişmemiş. Erdemlere bak zaten. Kaleler aktif bile değildir, bottur. Bunlar normal değil. Bak hemen takviye attı. Geliyoruz bakalım. Gitti. Bizimki dağıttı. Takviye geldi diye iptal ettiğini söylüyor. Gitti adamda. Yani çok saçma bir şey. Bir tane kale geldi. Bir kişi bir destek attı. Bizim T9'lu rallimizi bozduk. Zayiatımız fazla olur diye. Bu normal mi sizce arkadaşlar? Aynen Alpin. Dediğin gibi botlar zaten. O zaman herkese iyi geceler diyeyim. Yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz kıymetli. Lütfen likelamayı da unutmayın. Beğeniler değerli. Beğeni atın. Kendinize iyi bakın.